Okey. Görüyorum şu an. Hoş geldin. Çok teşekkür Hoş ederler bulduk. röportaj için. Çok teşekkürler. Yani, Nasıl hissediyorsun? yani güzel hissediyorum. Yendik. Hı hı. Bu kadar. Çok bir şey yok yani. Güçlü rakipti ama yenmeyi başardık. Playoff'u da garantiledik. Evet. İki haritada 13-11 bitti bu arada. Yani böyle aslında yakın da bir maçtı ama tabii baktığın zaman 2-0 bitmiş oluyor. Yani o yüzden hani maç içerisinde hiç böyle bir stres yaşadın mı yoksa rahat mıydınız? Nasıl bir hissiyat vardı? Yani Bind'da Eko kaybettik. Fracture'da da Eko kaybettik çok. Yani çok stresli değildim. Yani kazanamasak bile ilk map'i veya ikinci map'i sonuçta yeneceğimizi biliyordum. Hı Yani hı. tabii ki biraz heyecan oluyor hani acaba yeniliyor muyuz falan diye ama mentali güçlü bir takımız. Geri dönmesini zaten hani burada değil daha önceki maçlarda da gösterdik. Böyle yeniliyor gibi oluyoruz ama bir anda comeback atıp maçı kapatabiliyoruz. Hı hı. O güçlü bir özelliğimiz bence. Tam aslında onu da söyleyecektim çünkü şey de var. Şu ana kadar aslında kazanarak da bayağı gidiyorsunuz. Bir seri de yakaladınız. Ama yine de hani genel görüş sizin kadronuzun potansiyeli düşünüldüğü zaman en üst seviyede hala olmadığınız yönünde. Sen ne düşünüyorsun? Sence daha iyisi de olabilecek bir seviyeye sahip misiniz? Yani tabii ki daha iyisi olabilir. Hani şöyle düşündüğümüz zaman Koi'ye yenildik. Şu an Koi Lig'de 1'e 5 veya 1'e 6 gidiyor ama Evet. kalan maçlarımızın hepsini yendik yani. Bu Valorant yani her şey olabiliyor. O yüzden yani belki de rakipte safe olsaydı belki de 13-5, 13-6 yenecektik. Yani bu Valorant dediğim gibi ne olacağı belli olmuyor. Tabii ki önceden gelen benim ve takımın hani böyle bütün maçlara ezerek geçeceği gibi görülüyor. Ama yani şu an bütün rakipler bence güçlü ve sıkı çalışıyorlar. O yüzden maçların böyle geçmesi bence normal diye düşünüyorum. Orada tam olarak onu da sormak istiyorum aslında. Fnatic şu anda lider götürüyor namağlup bir şekilde. Ee, ve siz de söylediğin gibi işte Koi'ye bir maç kaybettiniz. Siz şimdi hepsini kazanıyorsunuz. Onlar hepsini kaybediyor. Orada garip bir şey oldu. Fanatic'le olan durumu nasıl görüyorsun? Sence hani ya şimdi onlar bir de ilk ikiyi de garantiledi bu arada aslında. Getirdikleri skor dolayısıyla ve rakiplerinin de sonuçları sağ olsun. Ne düşünüyorsun Fanatic konusunda? Gerçekten en beğendiğin takım ve en büyük şampiyonluk adayı sence Fnatic mi yoksa siz daha iyi bir takım olacak mısınız playoff'lara kadar? Eee, Yani şu anda tabii ki bir şeyler deniyoruz. Bazı komplar deniyoruz. Yani playoff'ta bence daha oturmuş bir şekilde geleceğimizi düşünüyorum. Fnatic bireysel olarak ve yani iletişim olarak çok güçlü bir takım. Çünkü birbirlerini anlayıp böyle bir anda yani çok fazla trade alıyorlar aslında. Birbirinin oyunu anlıyorlar. Biz de yavaş yavaş gelişiyoruz diyeyim. Ben çünkü daha farklı bir oyun yapısından geldim diyeyim. Fnatic bence aldığı oyuncular zaten iyi oyunculardı yani böyle daha structure oyunculardı. Benim o yapım yoktu geldiğimde. Yavaş yavaş alışıyorum. Playoff'ta zaten ben Tokyo'ya gideceğimizi düşünüyorum. Tabii ki birinci olarak gidersek ne hala. Ama bakalım zaman gösterecek. Okey. O zaman sana şunu da sormak istiyorum. Kendi performansını nasıl görüyorsun? Özellikle de Navi'ye geldiğinden beri. Takımla uyumun arttıkça sence performansı yükseldi mi? Bir de senin de söylediğin gibi bir şeyler deniyorsunuz. Bugün de Euro oynadığını gördük yanlış hatırlamıyorsam. Neler düşünüyorsun bu seneki Sinet hakkında? Yani insanlar yine bilmiyorum her zamanki gibi herhalde çıkıp 40-30 vurmam böyle 20 enter almamı falan bekliyor ama oyun şu an pek o seviyede değil yani herkesin kötü günü olabiliyor ve takımım da aynı zaten takımda alan yaratmaya daha çok müsait olduğum için daha çok takım arkadaşlarım vurursa benim için okey oluyor. Zaten ben vurursam çok ekstra oluyor. Hele Yoru'yla zaten yani top frag olmak, açmak daha zor. Rakipler anlamaya başladığında. Ki şu an bence gayet iyi oynadığımı düşünüyorum yani. Herhangi bir eksiğim yok. Bilmiyorum insanlar ne düşünüyor ama bence gayet iyi oynadığımı düşünüyorum şu an. Tamamdır. Peki o zaman Türkiye'ye gidelim mi biraz? Biraz Türk takımlarından bahsedelim. Çünkü insanlar da zaten senin düşüncelerini çok merak ediyorlardır. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Dün BBL ve FUT aynı gün birlikte galibiyet aldılar. FUT da güzel bir avantaja sahip. BBL de üst üste aldığı galibiyetlerle playoff'u zorlamaya başladı. Sence bu iki takımın performansı nasıl? Nasıl görüyorsun onların durumunu? Beklediğinden iyiler mi? Yoksa zaten buralarda mı olmalılardı? Daha mı iyi olmalılardı? Ne düşünüyorsun?
Yani şu an bence iki takım da şu an olması gerektiği yerde yani. Daha üstlerde olabilirler miydi? Tabii ki olabilirlerdi ama diğer takımlar yani işte zaten üstlerinde bir Liquid Giants var. Bir de Vitality ile sanırım eşdeğer. Zaten uzun zamandır hani böyle top seviyede oynayan, şampiyonluk görmüşler, Masters'a gitmiş oyuncular yani o yüzden normal diyebilirim. BBL kötü başlamıştı ama sonra toparladı. Belki de üstlerindeki baskı kalktı. Belki de bilmiyorum yani takım içi şeyleri bilmediğim için yorum yapamayacağım. Ama istedikleri şeyleri yapmaya başladılar herhalde. Fut'ta iyi gidiyor. Yani zaten güçlü rakiplerine yenildi veya ucundan kaçırdı. Kendi seviyesine veya kendi seviyesinin daha altında olan rakipleri yendi. Yani iki takımın da ben playoff yapabileceğini düşünüyorum. Tabii ki şu an playoff potalarında olduğu için belki de baskı yine artmıştır. Yani takım içi dediğim gibi dinamikleri bilmediğim için yorum yapamayacağım ama tabii ki iki Türk takımı ayrıca ben ve Alfajer'i playoff'ta görmek, 4 takımın Masters'a gitmesini, 4 yani takımın hani Fnatic, BBL, Foot ve bizim Masters'a gittiğini görmek tabii ki güzel olur. Tabii bayağı güzel bir şey olurdu. O zaman zaten en son Foot'tan bahsedin, oradan devam edelim. Çünkü Foot'la karşılaşacaksınız. En yakın zamanda sıradaki rakibiniz Foot Esports. Ee, Onların da aslında playoff yapmaları için tabii önemli bir maç. Ya muhtemelen hesaplama yaparlarken en azından şey düşünmüyorlardır. Navi'yi yeneriz diye bir hesap yapmıyorlardır ama sonuç itibariyle her galibiyete ihtiyaçları olacak işin sonunda. Ne düşünüyorsun futbol oynayacağınız maç hakkında, rakibiniz hakkında genel olarak? Yani Foot yani iletişimleri güçlü bence. Bireysel olarak da iyiler ama iletişimleri bence onları böyle birbirlerine yardımları mı desem yani. Oyun içi dinamikleri iyi yani birbirleriyle uyumlular. Hı Kimya, hı. kimya evet. Kimya güzel Kimya, sözcük evet. oldu. Kimyaları iyi. Yani tabii ki hani ben o kadar da kolay bir maç olacağını düşünmüyorum. Ama tabii ki umarım yeneriz çünkü hani kaybetme gibi bir kaybetmek istemiyoruz tabii ki yani. Hani hiç kimse kaybetmeye çıkmaz playoff'u garantilese bile. Tabii ki O yok. yüzden yine elimizden geleni yapacağız. Ve tabii ki kazanmaya çalışacağız. Onlara da başarılar diliyorum. Mesajın başarılar dileme oldu o zaman. Herhangi bir böyle bir beef yok. Okey, tamam. Evet. Tamam. O zaman şunu da sormak istiyorum sana. Türkiye Ligi'ni hiç böyle bakıyor musun bilmiyorum ama kimin alacağını düşünüyorsun bu mevsim? Vallahi açıkçası hiç takip etmiyorum Hı ama hı. en son sanırım S2G almıştı değil mi? S2G diye hatırlıyorum ben de. Umarım saçmalamıyorumdur ama evet. Finalde kime? Fireflux'a mı kaybetmişti? Tam hatırlamıyorum. Supermassive'i yendiler diye Ben hatırlıyorum. Supermassive mi? Yani takip etmiyorum dediğim gibi ama yani son baktığımda sanırım S2G yenilmişti. Yani Türkiye Ligi karışık aslında. Evet. Kimin daha iyi günüyse genellikle o kazanıyor diyebilirim. Yani son kadroları bilmediğim için yorum yapmak yanlış olur şimdi yani. O yüzden pek yorum yapamayacağım ama e, aynı zamanda yani en iyi takımın tabii ki Ascension'a gidip işte finallere mi nasıl oluyor bilmiyorum. Evet, evet, aynen. Tekrar partner olması, bir Türk takımın daha partner olması güzel olur yani. Türk oyuncuların bayağı öne açılmış olur. Anladım. O zaman sana çok hızlı 5 tane soru soracağım. Çok hızlı cevaplar alacağım uygunsa eğer. Tabii ki. En sevdiğin ajan. Jet. En sevdiğin Yani çok harita. Heaven. Tamam. En sevdiğin skin. Skin. Evet. Prism operatör tabii ki. Tamam. En beğendiğin Türk oyuncu. Sen hariç tabii ki. Yani partnerlik olabilir mi yoksa Tabii tabii, olur. ligle Uygun. mi? Partnerlik de uygun. Bir düşüneyim. Hmm. Yani Alfajer çok klasik cevap olacak. O yüzden Alfajer demek istemiyorum. Zaten iyi oynuyor yani. Hı O hı. yüzden Alfajer demek istemiyorum. Alfajer'i ben kenarda bırakıyorum şu an. Onun dışında düşünüyorum. Yani bence Brave iyi oynuyor ya. Brave. Hem push to talk'larını da yani işte push to talk mu deniyor artık. Ne deniyordu ona? Mic check diyelim. İletişim videoları aynen izliyordum. İletişimi güçlü, eğimi de güçlü bir oyuncu. O yüzden bazen tabii ara ara vuramadığı dönemler oluyor ama yani genel olarak baktığın zaman bence gayet iyi bir oyuncu. İzlediğin en güzel maç diye sorsam aklına bir maç gelir mi? DRX FPX maçıydı. Bu Champions İstanbul'daydı galiba değil mi? Evet, İstanbul'daydı. Böyle Hı hı. Ascent
18-16'ya mı ne gitmişti böyle. Bayağı overtime'a gitti bir maç. O maç bayağı keyif almıştım çünkü bir taraf clutch atıyordu, diğer taraf clutch atıyordu. Uzatmalara gitti. Güzel bir maçtı. Bayağı eğlenmiştim. Teşekkür ederim. O zaman Sinet kapatacağız. Süreyi de zaten geçiyoruz. Çok ufak taraftarlara, seni destekleyenlere bir mesaj göndermek ister misin Frank Sports üzerinden? Destekledikleri için teşekkür ederim öncelikle. Desteklemeye umarım devam ederler. Elimizden geleni yapıyoruz. Toksiklemeye, öyle işte ne bileyim şöyle olsa daha iyi olur demeye gerek yok yani. Çünkü biz de her gün bir şeyler deniyoruz yani. İşte siniri jete koy, gitsin vursun tarzı her zaman işlemiyor ki takım içi dinamikleri de yani her zaman olmayacak bir şey yani. Hı hı. Belki olur bilmiyorum. Denersiniz Ama belki. yani desteklemeye devam etsinler. Ben elimden geleni yapıyorum. Takım elimden geleni yapıyor. Kimse yenilmek için oynamıyor. Öpüyorum herkesi. Bay bay. O zaman çok teşekkürler tekrardan. Başarılar diliyorum ve tebrik ediyorum galibiyet için. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere.